Yeni bir tür doğdu şu anda. Evet. Bunun adı Hindibesk. Hindibesk, evet. Neden? Çünkü tam Hint değildi. Türkü vardı Anatolian içinde. Hindibesk. Anatolian Hindibesk oldu ya. Neşet de vardı arada çünkü. Evet, Neşet vardı arada ya. Allah Allah. Yeni bir dal. Sen yazan ama ya. Olsun ama. Yeter artık arabesk ya. Biraz Hindibesk oldu. Teşekkür ediyoruz. Yeni bir dal doğdu. Üzerine Bhagavad Gita'ya gireceğiz. Baktım ben siz olmuyor. İllerden başka türlü. Efendim, Bhagavad Gita'ya geleceğiz ama Bhagavad Gita bir özet. Bhagavad Gita neyin özeti? Mahabharata'nın. Mahabharata Hint destanları. Hint. Krishnamurti meseleleri değil. Onlar sonraki çocuklar. Krishna meseleleri bunlar. Krishna meseleleri ansiyen, antik. Yaşadığı çağ diye bir şey yok. Bu her zaman. Dolayısıyla onlar şu çağda yaşadı diyemiyoruz. İsa da öyledir. İsa sıfır. Yani İsa'nın doğumu sıfırdır ne demek? Zamansız demek. Sıfır zaman mı ya? Zamansız. Çünkü İsa zamansızdır. Tarihe onu oturtamazsınız. Roman kahramanı gibidir. Ararsınız tarihte, Apollonius diye birisi var. Gerçekten yaşamış oldu, tespit edilmiş. Yazıları, çizileri benziyor. Filon'a bakarsınız. Filon. İskenderiye Mektebi'nde. Filon'un öğretileri, yazıları, çizileri İncil gibidir. Doğru. Hatta daha felsefidir. Evet. Ama İsa'nın bir öyküsü var. Zaman ve mekan söyleniyor İncil'in içinde. Ama tarihin içinde böyle birisi yok. Zaman üstüdür. Zamanda dahi değildir. Hani mekandan zamana evrilmek insan. Zamandan aşkınlığa evrilmek ne? Velilik. Evet. Dolayısıyla tanrısallığa yükselmiş. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki İsa Aleyhisselam için, seni mutlaka öldüreceğim. Mutlaka. Seni mutlaka öldüreceğim ve katıma yükselteceğim. Evet. O zaman ölen ne? Öldüreceğim diyorsun. Öldürdüysen kimse kalmadı. Katıma yükselteceğim. Kur'an-ı Kerim çok ilginç bir şey söylüyor. Hristiyanlara duyurulur. Müslümanların da anlamadığı bir şey. Arifler hariç. Sırada Müslüman anlamadığı bir şey. Okur Kur'an-ı Kerim'i. İsa için der ki onun benzerini öldürdüler der. Onu öldürmüyor. Hala evet. O var. Net olarak yazar. Onlar aralarında tartışıyorlar. Ve İsa'yı Çarmıh'ta öldürdüklerini zannediyorlar. Hayır. Onun benzerini öldürdüler. Onu biz katımıza yükselttik. Şimdi ilginç bu. Hristiyanlığı bu çökertir. Çünkü Hristiyanlıkta İsa ölüp dirilmediyse bir değeri yok. Öldü ve dirildi. Vel bâtü ba'del mevt. Ölümden sonra dirildi diye İsa kutsallar ve kurtarıcıdır. Herhangi bir insan gibi. Öldürüldüyse bir değeri yok zaten. Peki
hele benzeri öldürdü ve kendisi öldürülmediyse ki işte o Dan Brown romanları falan öyle hikayeler. Maria Magdalena ile evlendi. Gitti, çoluk çocuk sahibi oldu. Hatta Hindistan'a gitti. O Krishna dedikleri de İsa'nın kendisidir diye söylüyorsak o zaman kazancı kişi anımsamamız lazım. Günaha son çağrı. Günaha son çağrıda İsa tam çarmıhta ölmek üzereyken bir melek gelir. Çocuk suretindedir. Genç bir çocuk kız suretindedir. Der ki Tanrı beni görevlendirdi. Sen Tanrı'nın oğlusun ya. Tanrı seni öldürmek istemez. Seni buradan indireceğim ve insanlar o anda seni görmeyecek. Kör olacaklar. İnsanlar böyle kalıyor. İsa çarmıhtan iniyor. Bu melek alıyor İsa'yı götürüyor bir yere. Geliyorlar yaralarını iyileştiriyorlar. Mecdelli Meryem, Maria Magdalena ile evleniyor. Ondan çocukları oluyor. Bu çocukların tam böyle sevecen işte bayılıyor filan derken Maria vefat ediyor. Evet. Meryem vefat ediyor. Vefat edince çok üzülüyor İsa. O sırada vardır, Marta vardır. Marta da Lazarus'un kardeşidir. Marta gelir. Der ki bütün kadınlar aynıdır der ya. İsa ne üzülüyorsun yani? Ya bir kadın sevmemiş miydin? Bütün kadınlar aynıdır. Hani Kur'an-ı Kerim'de herkesi tek bir nefsten yarattık gibi. Bütün kadınlar aynıdır yani sen ne diyorsun? Yas tuttun tam kabul. Evet. Ama burada da bir kadın var yani. Buyurun içeriye. Gider Marta'yla devam eder. Her insanın yaptığı gibi. Yani biraz yas tutar sonra onun benzerine gider. Ve bir gün çoluk çocuk kadın duyar ki İsa meydanda birisi İsa'yı anlatıyor. Benden mi söz ediyor der. Evet hadi gidelim görelim. Filmi de var biliyorsun. Evet. Ama romanın tabii hayal eden için müthiş. Ama hayal edemeyen için filmi daha iyi. O giyimleri, o kuşamları, o dönemdeki davranışları falan hayal edemiyorsan roman daha güzel falan deme bana yanlış. Bu dönemi tasarımlayamazsın çünkü yani yürü oradan. Evet. Şimdi gider Martin Scorsese filmini yaptı. Çok da önemli sanatsal bir değeri var o filmin. Günah Son Çağrı'yı izlemelerini dostlarımıza tavsiye ediyoruz tabii ki. Roman da ondan sonra okusunlar. Önce izlesinler sonra roman okusunlar. Daha zenginleşir. Daha öz gelişir. Tabii tahayyül. Gider meydana herkes toplanmıştır. Paulus, Aziz Paul heyecanlı bir İsa anlatır. Herkes hayrandır. Bayılırlar. Tam o sırada İsa çoluk çocuk gelir oraya der ki bir dakika der. Ey ahali bu adam yalan söylüyor. Onun anlattığı çarmıha gerilmiş Tanrı'nın kuzusu kurban olmuş İsa benim ve ben yaşıyorum. Hadi. Ne öldü, ne dirildi, ne göğe yükseldi. Yalan söylüyor bu adam. Ahali dağılır. Paulus şaşırır. İner İsa'nın yanına gider. Bakar çoluk çocuk falan filan. Der ki sen insanlığı kurtaracak birisi misin? İsa'ya der. Bizim gibi yiyorsun, içiyorsun, çoluk çocuk sahibi olmuşsun. Dünyevi bir insansın. Sana umut bağlayabilir mi insanlar diyor. Benim anlattığım İsa sen olamazsın diyor. Benim anlattığım İsa tanrısal bir figür. Farklı olması. O insanları kurtarır, umut verir. Sen umut vermezsin. Çok güzel. Sen değilsin der. Ve ondan sonra sahne değişir. İsa tekrar çarmıhtadır. Melek gelir ona hadi in gidelim der. Hayır ben bugün için doğdum der. Ya. Ve Hakk'a teslim olur. Kazanacağı kişinin bu yaptığı şey İncil'i yeniden diriltmektir. Eyvallah. Eyvallah. Bakın bir sanatçı İncil'i yeniden diriltiyor. Vay canına. Sağlamasını yaptı ya. İnanamazsın yani. Bundan daha muhteşem bir şey olabilir mi? Sanatın gücünü anlatmaya çalışıyorum. Halen tesir edebiliyorsa mitoloji sanat yüzündendir. Biz sanatı terk edip sadece rasyonel, akılcıyım, işte teknoloji, konfor yaratırsın baba. O kadar. Şu anlattığımın tadına varabilir misin ya? O Paulus'um diyor ki benim hayalimdeki İsa sen kimsin be diyor.
Burada Sen- bir hikaye sen geldi. Sıradan birisisin. Buyurun. Metin abi. İzniniz olursa Aman paylaşmak efendim, isterim. ne demek? Sofraya bir Ne lokma güzel olur. olsun diye. Meze geldi meze. efendim. Gel, eyvallah. Yudum kahveden alayım da. Şöyle hikaye ediliyor ki Hazreti Ali bir gün Selman-ı Pak'a diyor ki ibadet vakti git bakalım köylere diyor. De ki insanlara o köydeki cenaha bu akşam size ibadete Hazreti Ali gelecek diyor. Yani Ali gelecek diyor deyin diyor. Bakalım ne diyecekler diyor. Tabii Hazret Mazret Sayın Bay falan biz diyoruz. Biz O koyuyoruz, kendine tabii. Sayın Bay Kendine demez. Ali diyor. Tabii ki. Kuşku yok. Evet. Tabii. Ali gelecek bu akşam size ibadete deyin diyor. Benim geleceğimi söyleyin diyor. Ondan sonra gidiyor Selman-ı Pak köye, kapıyı çalıyor. Ondan sonra ibadet edilecek olan yere. Bu akşam diyor hazırlık yapıyorsunuz. Görüyorum ki diyor ibadetinize diyor Ali de gelecek diyor. Hazreti Ali Efendimiz de gelecek diyor. Ondan sonra efendim ne güzel bir müjde verdiniz bize. Oh. Bayıldık içimiz diyor ne kadar güzel oldu. Biz de onu bekliyorduk. Padişahımız başımızın tacı gelsin. Lütfen gelsin söyleyin diyor. Selman-ı Pak dönüyor. Hazreti Ali'ye diyor ki efendim böyle tepki verdiler diyor. Bekliyorlarmış başlarının üzerlerinde yeriniz varmış diyor. Mutlaka bekliyoruz dediler diyor. Peki şu köye de git bakalım diyor. Onun yanındaki köye bakalım oraya da söyle diyor. Oraya da gidiyor Selman-ı Pak. Ondan sonracıma ibadethanenin kapısını çalıyor. Bu akşam diyor ibadetinize diyor Hazreti Ali Efendimiz de gelmek istiyormuş. Haber etmemi söyledi size diyor. Aman efendim lütfen aynı şekilde başımızın tacıdır lütfen bekliyoruz diyor. Selman-ı Pak dönüyor diyor ki efendim böyle söylediler diyor. Peki diyor şu köye de git bakalım diyor. Selman-ı Pak yol alıyor gidiyor o köye de. Kapıyı çalıyor ibadethanenin. Diyor ki bu akşam diyor Hazreti Ali Efendimiz aynı senaryo. Dönüyorlar. Valla kendi bilir diyorlar. Dönüyor Selman-ı Pak Hazreti Ali'ye. O zaman oraya gidelim. Böyle söylüyor. Efendim Ha. kendi bilir. Bizim Ali'miz zaten bizim ibadetimizde var diyorlar. Ali yani yüce olan. Bizim ibadetimizde zaten bizim yücemiz var. Dışarıdan öyle bir şey Bizim var. yücemiz var ibadetimizde diyor. Kendi bilir gelirse kendi de bu yüceden istifade eder gibi bir şey söylüyorlar yani Evet, baktığın zaman aslında çünkü yani. Kur'an-ı Kerim'de Ali Allah'tır. Bu asıl sır burada. Ali. Yani Ali yüce demek. Yüce Batı dillerinde nasıl söylenir? Transandantal olan. Kelime anlamı olarak Ali yücedir Yüce diyorsunuz yüce değil mi? bildiniz. Evet. Ali yüce demek. Evet. Ve transandantal demek. Yani bir takım kişilere göre yüce. Göre transandans değil. Transandans mutlak yüce demek. Mutlak yüce zattır. Göreli olmadığı için bilgimize girmez. Ali filancalara göre yüce. Falancalara göre yüce. Olduğu için o transandantaldır. Aşkınsal diyoruz ona biz. Aşk kelimesiyle ilgisi yok. Aşmak. Aşkınsal. Dolayısıyla Muhammed Nebi'nin amcasının oğlu olan, kızının kocası damadı olan, veli olan ve İmam Ali'nin adını Muhammed Aleyhisselam'ın koyduğu kişi beşeriyet olarak Ali değil. O Muhammed Nebi'de men reyene fakat reyel hakkayı görüp yüceyi görüp yücelen kişi. Eyvallah. Veli olmuş yani. Ali Allah'tır. Veli Ali'ye kavuşan demiş. Allah'ın isimlerinden biri Ali değil mi? Eyvallah işte. Onda tecelli etti diyoruz. Yani onda Allah'ın Ali ismi, yücelik Tecelli ismi etti. tecelli etti. O nedenle ilimde de, irfaniyette de, bazuda da her türlü şeyinde Ali oldu. Yani çevresindeki her şeye Yüce. galip getirildi Allah tarafından. Galip getirildi. Kendisi galip gelmedi. Allah onun eliyle galip getirdi. Eyvallah. Bir ders olsun diye. İnsanları kesip asmak değil mesele.